Size dünyanın en meşhur sanat müzesinden değil, bir zamanların kale, saray, konut, okul, galeri karışımı dev bir yapıdan bahsediyorum. Louvre Müzesi. Şu anda selfie cennetine dönüşmüş bu görkemli yapı, bir zamanlar Paris'i dış tehlikelerden koruyan taş gibi bir kaleymiş. 12. yüzyılın sonlarında 2. Philip demiş ki, şehir büyüyor ama ben bu Kuzeylilere pek güvenemiyorum. Ve başlamış kalenin temelleri atılmaya. Ama ne olmuş? Paris öyle hızlı büyümüş ki kale daha halk kruvasan pişirmeyi öğrenmeden şehrin tam ortasında kala kalmış. Haliyle kalede dönüp bakmış etrafına ve demiş ki, kale mi kaldı be? Ve saray olmaya terfi etmiş. Krallar Louvre'da mı yaşamış? Evet, yaşamışlar. Hem de yıllarca. Ta ki 14. Louis çıkıp Paris fazla kalabalık, her yer halk diyene kadar. Ama önce dönelim 1546'ya. 1. François Louvre'a şöyle bir bakmış. Manzara güzel. Ben de burayı seviyorum demiş. Burayı kraliyet konutu yapmaya karar vermiş. Yıllar geçmiş, krallar gelmiş gitmiş, eklemiş, çıkarmış, mimarlar taş üstüne taş koymuş, sanatkarlar heykeller yerleştirmiş, sütunlar dikilmiş, müteahhitler çalışmış, duvar örmüş derken Louvre 73 bin metrekarelik bir sanatlar diyarına dönüşmüş. Ama sonra 14. Louis halkın içinde yaşanmaz, ben artık Versay'a gidiyorum demiş. Yanına da arada bir baş kaldıran, gözü üzerlerinde olsun diye yakınında tutmak istediği asilleri de alarak Versay'a taşınmış. Louvre'u geride bırakmış. Louvre'da boş, kırgın, sessiz kalmış bir köşede. Ama hikayesi burada bitmemiş. Zamanla önce kralın özel sanat galerisine dönüşmüş, sonra Güzel Sanatlar Okulu'na. Eğitim şart tabii. Ve şimdi geliyor büyük soru. Saraydan müze olur mu? Olmaz olur mu? Hem de devrimle. Yüzyılın sonları. Fransa kaynıyor. Fransız ihtilali patlıyor. Krallar tahtlarını bırakıyor, halk da zincirlerini. Ve devrimciler diyor ki, madem kral gitti, saray da halkındır. Ve Louvre'u 1789'da müzeye dönüştürmeye karar veriyorlar. Ama o ara müzenin içi biraz karışık. İşler biraz yavaş ilerliyor. 5 yıl restorasyon, temizlik, sanat rafı yerleştirme derken 1793 yılında tam 537 eserle Louvre müze olarak kapılarını halka açıyor. Bu eserlerin çoğu ya kraliyet koleksiyonundan ya da kiliselerden devrimsel yollarla müzeye geçmiş durumda. Ve şimdi sahneye kim çıkıyor dersiniz? Fransızların minik ama iddialı gurur kaynağı, Napolyon Bonaparte. Sadece savaş meydanlarında değil, müze raflarında da iz bırakmış bir imparator. Kendisi sanatı bir statü göstergesi haline getiriyor ve siyasi stratejisini bunun üzerine kuruyor. Ben sefere çıkıyorsam dönüşte hediyesiz gelmem diyor. İtalya'dan, Mısır'dan, Almanya'dan ne bulduysa topluyor, Louvre'a gönderiyor. Ama ne demişler? Her çıkışın bir inişi, her yağmanın bir geri iadesi olur. Fransız ordusu ele geçirdiği topraklardan geri çekilince bazı eserler de geldikleri ülkelere yavaş yavaş geri dönüyorlar. Her şey yasal değil belki ama sanat diplomasisi de böylece başlamış oluyor. Tarih burada durmuyor. 18. Louis, 10. Charles, 2. Fransız İmparatorluğu hepsi müzeyi büyütüyor. Hatta o dönemlerde Louvre'un koleksiyonuna tam 20 bin yeni eser ekleniyor. Evet, yanlış duymadınız. 20 bin. Yani kimse mesai bitti, bugünlük bu kadar sanat yeter dememiş, hep daha fazlası için çalışmışlar. Ve bugüne gelirsek, aktif olarak sergilenen eser sayısı yaklaşık 35 bin. Ama asıl olay şu, Louvre'un arka odalarında, saklı sandıklarında, raf aralarında bekleyen parça sayısı 500 bini geçmiş durumda. Bu yüzden Louvre düzeni çok seviyor. Eserleri 8 ana koleksiyona bölmüşler.
Yani bir nevi sanat raf sistemi diyebiliriz. Rönesans burada, Antik Mısır orada, İslam sanatı ise şurada. Her şey yerli yerinde. Marie Kondo görse gururdan gözleri yaşarırdı. Şimdi sizleri Louvre Müzesi'nin içinde minik bir gezintiye çıkaracağız. Ama bunu klasik bir müze turu gibi düşünmeyin. Bu dedikodu soslu tarih, sanatla yoğrulmuş magazin ve bolca "hadi canım oradan" dedirtecek hikayelerle dolu bir anlatı olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Evet. Hepimizin "gülüyor mu? Üzgün mü? Bakışları beni mi takip ediyor?" diye yıllardır tartıştığımız efsane kadın. Leonardo da Vinci'den Mona Lisa. Asıl adı büyük ihtimalle Lisa Gerardini, Floransalı bir tüccarın eşi. Ama kendisi resmen Fransa'nın en popüler kadını. Peki ne oldu da bu küçük mütevazi tablo bu kadar meşhur oldu dersiniz? Cevap 1911 soygunu. Vincenzo Peruggi adında kısa süreliğine Louvre'da da çalışmış bir İtalyan, bir sabah "mesaiye geldim hocam" edasıyla müze çalışanı kılığında içeri süzülüyor. Tabloyu çantasına atıp çıkıp gidiyor. Müze soygundan sonra bir hafta kapanıyor. Ama soygun haberleri her yerde. Mona Lisa gazetelerin manşetlerini süslüyor. Herkes "kim bu kadın? Neden çalındı? Bize mi bakıyor?" diye Mona Lisa'yı konuşuyor. Sonuç, Louvre bir hafta sonra yeniden açıldığında izdiham. İnanmayacaksınız ama insanlar Mona Lisa'nın boş vitrinine bakmaya koşuyorlar. Tablo 2 yıl sonra İtalya'da bir otel odasında nihayet bulunuyor. Peruggi savunma olarak ne mi diyor? "İtalya'nın malını İtalya'ya geri götürdüm." Hırsızlığa milliyetçilik kılıfı pek yakışmadı Peruggi hocam ama işi biliyormuşsun. Ayrıca hayali kaynaklara göre Mona Lisa'nın bu kaçırılmayı etkileşimini arttırmak için Peruggi ile beraber planladığı, geri döndüğünde mağduru oynayarak aldığı rüzgarla bugünlere bir ikon olarak geldiği de iddialar arasında. Ve işte şimdi geldik Louvre'daki en büyük tabloya. Paolo Veronese'den Kanada Düğün. Ebat mı? Dev. İçerikse daha da dev. Karşınızda 127 kişinin aynı anda kadraja girmeyi başardığı bir şaheser. Üstelik Mona Lisa'nın tam karşısında duruyor. Yani küçük hanımın bakışları ne kadar derinse bu tablonun kalabalığı da o kadar geniş. Peki kimler var bu düğünde? Jet sosyete dahil herkes. Hazreti İsa ve Meryem Ana, Kutsal Roma İmparatoru 5. Karl, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan bile var. Ve muhtemelen arka planda "ben bir arkadaşa bakıp çıkacaktım" deyip içeri sızmış birkaç figür daha. Eser öyle ironik ki İsa'nın mucizesiyle suyun şaraba döndüğü sade bir sahne ama içinde Avrupa'nın yarısı var. Düğün mü, uluslararası zirve toplantısı mı belli değil. Karşınızda ders kitaplarının, sokak duvarlarının, albüm kapaklarının ve devrim hayallerinin yıldızı, devrimlerin afişlik güzeli, Eugène Delacroix'dan "Özgürlük halkı aydınlatıyor" tablosu. 1830 Temmuz ihtilalini resmeden bu tablo, çıplak ayaklarıyla devrim çiğneyen bir kadını anlatır. Marianne. Marianne, elinde Fransız bayrağı, arkasında halk, yüzünde kararlılık. O sadece bir figür değil. O, Fransız Cumhuriyeti'nin ruhu. O kadar etkili ki, Özgürlük heykelinden Coldplay albüm kapağına kadar her yere ilham olmuş. Ve bu tablo, sembolik olarak Louvre'daki en yeni klasik eser olma özelliğini de taşımakta. Şimdi gördüğünüz ise sadece bir tablo değil, gerçek bir trajedinin görsel çığlığı. Ve bu çığlık sanat tarihinin en güçlü anlatılarından biri. Theodore Géricault'dan Medusa'nın Salı. Sıkı durun, çünkü birazdan sanatta skandalın nasıl görselleştiğini anlatacağız. Önce olayın kendisine bakalım. Tarih 17 Haziran 1816.
Fransa, Afrika'daki Senegal topraklarını İngilizlerden devralmak istiyor. Kahramanımız Medusa gemisi Rockfort limanından hareket ediyor. Dümende ise siyasi torpille atanmış deneyimsiz bir kaptan var. Temmuz başında Batı Afrika açıklarına yaklaşan gemi karaya oturuyor. Büyük bir sorun var. Yeterince filika yok. Ne yapıyorlar peki? Geminin tahtasından 7x20 metre boyutlarında dev bir sal. Plan, filikaların salı bağlı ipler aracılığı çekmesi. Tahmin de ettiğiniz gibi filikalarda aristokratlar, üst düzey memurlar, salda ise 147 halktan insan. Kısa süre sonra filika yolcuları salın ağır ve çekmesinin zor olduğu gerekçesi ve saldakilerin onlara saldırabileceği bahanesiyle halatları kesiyorlar. Sal 147 insanla birlikte denizin ortasında kaderine terk ediliyor. 4. gün geldiğinde salın üzerinde sadece 67 kişi hayatta. 17 Temmuz'a gelindiğinde ise bu sayı 15'e düşüyor. Ama işte tam burada dramatik bir an yaşanıyor. Sal üzerindeki insanlar ufukta bir gemi görüyorlar. Argus adında bir Fransız gemisi. Son güçlerini toplayıp işaret veriyorlar, bağırıyorlar, umutlar alevleniyor ama gemi gözden kayboluyor. Bir kazazedenin ifadesiyle çılgınca bir sevinçten derin bir ümitsizliğe düşüyorlar. Ama 2 saat sonra Argus geri dönüyor ve 15 kişiyi kurtarıyor. Sanatçımız Jericho bu olayı duyuyor ve diyor ki bu sadece bir trajedi değil, bir milletin utancı. Bu resmedilmeli. Ama öyle hayal gücüyle değil. Sanatçı atölyesine gerçek boyutta bir sal inşa ediyor. Üzerine modeller çağırıyor, tıp öğrencileriyle çalışıyor ve ölü bedenleri inceliyor. Sonuçta tam 5x7 metre büyüklüğünde bir tablo çıkıyor ortaya. Bir sinema perdesi gibi ama tek karede her şey var. Umut, umutsuzluk, açlık, çılgınlık, ihanet. Unutmadan not düşelim. Jericho sadece 32 yaşında hayata veda ediyor. Ama bu eserle resmen ölmeden önce ne bıraktın sorusuna tokat gibi bir cevap veriyor. Şimdi buharlı, misk ve Hacı Şakir kokulu bir sahneye geçiyoruz. 19. yüzyıl Paris'inde doğu hayalleriyle yoğrulmuş bir tablo. İngres'in Türk hamamı tablosu. Hamamda uzanan, yıkanan, şarkı söyleyen bir grup kadın. Ama dikkat! Bunlar İngres'in eski tablolarından fırlamış tanıdık yüzler. Batı'nın doğuyu, egzotik ve erotik görüşü, tüm zarafetiyle köpüklü bir rüyanın zirvesi gibi tuvale dökülmüş durumda. Ve şimdi bir taş parçasından nasıl dünya yıldızı olunur diyenlere cevabımız. Venüs de Milo. Yıl 1820. Yer o zamanlar Osmanlı toprağı olan Milos Adası. Bir çiftçi tarlasını sürerken bir heykelin bacağını tosluyor. Kazıyor, kazıyor, bam! Karşısında güzellik ve aşkın tanrıçası Afrodit. Yani Latinlerin deyimiyle Venüs. Kolları yok ama karizma 10 üzerinden 10. Kulaktan kulağa gazetesi çalışıyor ve haber yayılıyor. Köylünün biri bir tanrıça bulmuş. Bu arada Fransa ne yapıyor dersiniz? Napolyon yenilmiş, moraller sıfır. Louvre'un rafları boş. Fransızlar böyle bir fırsatı kaçırır mı? Hayır tabii ki. Jean de Durville adında bir Fransız subay sahneye giriyor. Subay, Fransız Büyükelçisi aracılığıyla heykelin satın alınmasını sağlamak için Osmanlı yönetimiyle iletişime geçiyor. Ancak köylü heykeli Sultan II. Mahmut'un tercümanı Nicolas Morasi'ye satmaya karar vermiş bile. Fransızlar bunu haber alır almaz koşup tam zamanında yetişerek heykeli 6.000 frank karşılığında satın almayı başarıyorlar. Şu ironiye bakar mısınız? Tanrıçanın etiketi resmen fiyatlı. Ama olsun. Tanrıça 1831'den beri Louvre'un baş köşesinde tüm zarafetiyle poz veriyor. Şimdi ise sahnede Yunanların Nike dediği
kanatlı zafer tanrıçası var. Savaşta kazanılan zaferlerin şahsen yürüyen temsili. Bu sadece bir figür değil, Helenistik dönemin zirve heykel sanatı. Şimdi işin sanatsal mucizesine gelelim. Baş yok, kollar yok ama bir bakıyorsunuz zaferin ta kendisi karşınızda. Sanki birazdan rüzgarla birlikte yerinden fırlayacak gibi. Hikayesine gelecek olursak, yıl 1863. Yer, yine o zamanlar Osmanlı toprağı olan Ege'de küçük bir ada. Başrolde yine bir Fransız var. Yine bir Indiana Jones hikayesi. Ben bunu bizim memlekete gönderip tamir ettireyim de size geri vereyim diye alıp, yıllarca oyalayıp Osmanlı yıkılınca da alıcı yerinde bulunamadı bahanesiyle teslimat gerçekleştirilememiş. Heykel 1884'te Louvre'a gelmiş ve o zamandan beri bir diva gibi merdivenlerin başında arıza endam ediyor. Şimdi ise hem mitolojiyle harmanlanmış hem de adeta ben antik çağın Instagram fenomeniydim diye bağıran bir heykelden bahsedelim. Karşınızda Apollon'un Piton'u öldürmesi heykeli. Apollon, Yunan mitolojisinin yakışıklı çocuğu. Güneş tanrısı, müziğin patronu, şiirin sponsoru, kehanetin CEO'su. Ama en sevdiğimiz özelliği problem çözme yeteneği. Piton adlı dev, ejderhamsı bir yılan çıkıyor ortaya. Hem de kutsal bölge Delphi'yi tehdit ediyor hadsiz. Apollon durur mu? Alıyor yayı, fırlatıyor okları, Piton'u yere seriyor. Yine hayali kaynaklara göre zaferini ölümsüzleştirmek ve sosyal medyasını canlı tutmak için tam orada çekiveriyor selfiesini. Rotamızı Louvre'un en derin, en kadim koridorlarına, binlerce yıl öncesine, insanlığın alfabe bile öğrenmeden önce kanun koyduğu, tanrılardan korkup heykel yaptığı zamanlara çeviriyoruz. Toz alerjiniz yoksa başlayalım. Tarihin ilk kanun panosu, Hammurabi kanunları. Belki de insanlık tarihinin ilk kamu spotu. Babil'in gözü pek kralı, adaleti sağlamak için ne yapmış dersiniz? Bir taş sütunun üstüne tam 282 yasa kazıtmış. Ve elbette o meşhur cümle, göze göz, dişe diş burada yazılı. Yani özetle biri senin gözünü mü çıkardı? Sen de onun gözünü çıkar kardeşim. Modern hukuk şu anda biraz ürpermiştir tabii ama bugün bile hala tartıştığımız ceza ne kadar eşit olmalı sorusuna binlerce yıl önce yazılmış cevap bu sütunlarda duruyor. Şimdi zamanı biraz değil, bayağı geri sarıyoruz. Öyle 1000 yıl, 2000 yılda değil, tam 9000 yıl öncesine. Karşınızda Louvre'daki en eski eser olma özelliğini de taşıyan Ayın Gazal heykelleri. Kil ve alçıdan yapılmış insan figürleri. O kadar eski ki o devirde yazı yok. Tekerlek bile yok. Ama heykel var. Peki bu figürler niye yapıldı? Tanrılara adak mı? Atalarını mı betimliyorlardı? Yoksa belki de bu insanlar Instagram profili yerine heykelle kendilerini ifade eden bir halk mıydı? Kimse bilmiyor. Ve bu çözülememiş gizem onları daha da dikkat çekici yapıyor. Ve şimdi karşınızda kadim dünyanın bekçisi. Louvre'un en büyük Mısır heykellerinden biri, Sphinx. Baş insan, vücut, aslan, mesajı net. Hem akıllıyım hem güçlüyüm. Cesaretin varsa gel. Firavunları koruduğuna inanılıyor. Ama yüzü kırık. Kim kırdı, nasıl kırıldı o meçhul. Belki de biraz fazla sır biliyordu. Ve en ilginci bu devasa heykelin Louvre'a nasıl geldiği bilinmiyor. Kim taşıdı, ne zaman getirildi hiçbir bilgi yok. Yani sanki bir gece kendi karar verip piramitlerden çıkıp Paris'e yürüyerek gelmiş gibi duruyor. Şimdi içindeki eserler kadar kendisinin de bir sanat eseri olduğunu bildiğimiz Louvre Müzesi'nin koleksiyonların dışında kalan ama asla atlanmaması gereken bölümlerine bir göz atalım. Zamanın pavilyonu. Bir saat kulesi mi? Evet. Ama tam olarak değil.
Bu kule zamanı göstermiyor. Sizi zamanın içinden geçiriyor. Napolyon salonu ile Kere salonu arasında köşe başında durmuş cevher gibi parlıyor. 2016'da açılmış olabilir ama içindeki hikayeler daha biz portakalda vitamin bile değilken başlamış. Burası adeta Louvre'un kendi ağzından anlatımı gibi. Ben bir zamanlar kaleydim. Krallar yaşadı içimde. Sonra sanatın kalbine dönüştüm. Duvarlar sessiz ama ekranlar, panolar, minik sergiler size Louvre'un nasıl bir efsaneye dönüştüğünü sıkılmadan, usanmadan, keyifli keyifli anlatıyor. Buyurun, karşınızda modern zamanların Mona Lisa'sı. Evet, o meşhur cam piramitten bahsediyoruz. Kesin bir filmde, bir belgeselde ya da bir Instagram gönderisinde karşılaşmışsınızdır. 1989'da Çinli mimar Pei tarafından yapılmış. Tam 21 metre yüksekliğinde zarif bir üçgen. Başta epey tartışma konusu olmuş. Antik müzenin ortasına cam mı dikilir ya deyip burun kıvırmışlar. Ama sonra anlaşılmış ki bu piramit eski ile yeninin el sıkıştığı o nadir yerlerden biri. Estetik mi? Var. Simetri bolca. Selfie potansiyeli ise sonsuz. Şimdi dört duvarın dışına çıkıyoruz. Kralların oksijen molası Louvre'un bahçelerinde sıra. Louvre sadece içeride değil, dışarıda da sanat dolu. Tam 30 hektarlık bir alana yayılmış bahçelerden bahsediyoruz. Ve evet, hepsi kraliyet zarafetiyle bezenmiş. İki ana durak var. Tüleri bahçesi. Tüyleri ürpertmez, huzur verir. Ve karusel bahçesi. Atlı karınca yok ama heykeller de baş döndürüyor gibi. Tüleri'de 17. ve 20. yüzyıl arasında yapılmış 200'den fazla heykel sizinle selamlaşıyor. Karusel tarafında ise Aristide Maillol'ün 20 zarif heykeli gelene geçene poz veriyor. Yani yürüyüş yaparken birden Rönesans'tan biriyle göz göze gelebilirsiniz. Bizden söylemesi. Paris'in estetiğin ve sanatın başkenti olduğunu düşününce Louvre'da Paris'in kalbidir demek abartılı olmaz. Yalnızca tabloların ve heykellerin sergilendiği bir müze değil kendisi. O aynı zamanda anlatının, kurmacanın, hatta popüler kültürün içine sızmış canlı bir tarih sahnesi. Hatta kitaplara ve filmlere konu olmuş bir ilham merkezi. Yıl 1927. Yazar Arthur Bernett. Romanı Louvre'un hayaleti Belphegor. Müzenin karanlık koridorlarında dolanan gizemli bir hayalet. Paris halkı bu hikayeyi öyle sahipleniyor ki, kitap popüler olduktan sonra bazı kişiler Louvre'un bodrumlarında siyahlar içinde dolaşan birini gördük bile diyorlar. Belki Mona Lisa etkileşim almak için bir kaçırılma girişimi daha planlamıştı. Ama belki de bu kez güvenlik önlemlerine takıldı. Kim bilir? Kitap 2001'de sinemaya uyarlandı. Yani hayalet hala müzenin bodrumlarında dolaşıyor. Ama bu kez sinema ışıkları altında. Ce que personne ne devait savoir. Et maintenant, chaque nuit, dans le plus grand musée du monde, 3000 ans de mystère, de légende et de terreur ont enfin repris leur place parmi nous. Rien, ni le temps, ni la solitude n'ont affaibli ses pouvoirs. 1964 yapımı Fransız filmi Bonaparte. Filmde 3 karakter Louvre'un koridorlarında koşu rekoru kırıyor. Evet koşuyorlar. Gerçekten. Bu sahne öylesine ikonik hale geliyor ki başka filmler tarafından tekrar canlandırılıyor. Süper kahraman sevenler buradaysa hemen hatırlayacaklardır. Wonder Woman, yani güzeller güzeli Diana'mız da Louvre'da çalışıyor. Bir Amazon savaşçısı düşünün. Gelip Louvre'da sanat tarihçisi oluyor. Ne diyelim? Sanat kazandı, biz de gururlandık. Geldik modern çağın en gizemli Louvre hikayesine. Dan Brown'un 2003'te yayınlanan Da Vinci'nin şifresi. Hikaye Louvre'da işlenen bir cinayetle başlıyor ve sonra tablolar üzerinden semboller çözülüyor.
Mona Lisa'nın gülümsemesi bile artık şüpheli hale geliyor. Ve ne oluyor? 2006'da filmde çıkınca Louvre'a alışılmışın üzerinde bir ziyaretçi akını başlıyor. Mona Lisa ise aldığı ilgiden oldukça memnun tabii. Kim bilir, belki de kendi reklamını yaptırmak için Brown'la gizlice anlaşmıştır. It's a message. He did this himself in his own blood. Is it possible? A code. This is a message your grandfather left you. He left us. Only he can break. Ve evet, müze bir gün geliyor, müzik klibi setine de dönüşüyor. Jay-Z ve Beyoncé 2018 yılında yayınladıkları Ape Shit şarkısı için Louvre'u komple kapatıyor. Horsa bak. Arka fonda Davut, Nike, Mona Lisa, önde Beyoncé. Eğer bir gün Louvre'u ziyaret ederseniz eserlere sadece bir turist gibi bakmakla yetinmeyin. Bir roman yazarı, bir yönetmen gibi ya da bir dedektif gibi iz arayarak bakmayı deneyin. Kim bilir belki siz de orada duvarda asılı bir tablonun kenarında sessizce başlayan yeni bir hikayeye tanık olursunuz. Hatta belki uslu bir sanatsever olursanız şirinleri bile görebilirsiniz. Louvre'u sadece sanatın kutsal mabedi olarak görmek büyük haksızlık olur. Çünkü o aynı zamanda aksiyon, dram, hatta zaman zaman gerçek strateji savaşlarının arenası. Nasıl mı? Buyurun kronolojik aksiyon listesine. İkinci Dünya Savaşı, Louvre vs. Naziler. Şimdi biraz geriliyoruz. Naziler Fransa'yı işgal ettiğinde akıllarına gelen ilk şeylerden biri ne oluyor dersiniz? Evet, sanat eserlerini toplamak. Ama Louvre öyle kolay teslim olmaz. Müze yönetimi koleksiyonun büyük bir kısmını gizli yerlere taşıyor. Buna rağmen bazı eserler Naziler tarafından kaçırılıyor. Savaş bitiyor, eserlerin bazıları geri dönüyor ama bazıları hala kayıp. Bugün hala Louvre'un bodrum katlarında bir görevli diğerine "Kayıp Rembrandt'ı buldun mu?" diye soruyor olabilir. Efendim, Louvre'un yeri mükemmel ama biraz fazla nehre yakın. 2016'da Sen Nehri bir sabah efkarlı uyanıyor ve diyor ki ben çok doluyum, taşıyacağım. Eserler panik yapamıyor olabilir ama müze yönetimi yapıyor. Sanatı kurtarın çığlıklarıyla bazı eserleri acil tahliye ediyorlar. Eserler tahliye ediliyor, sandıklar hazırlanıyor, rulolanıp tehlikelerden kaçırılıyor. Mona Lisa'da sanki aman ayaklarım ıslanmasın demiş gibi hemen yukarılara taşınıyor. Geliyoruz 2017'ye. Pala ile müze gezilir mi? Hayır sevgili sanatseverler. Louvre'a gelmek için kıyafet kodu basit. Rahat ayakkabı, sessiz fısıltı, bir de sanat aşkı. Ama 2017'de bir şahıs Louvre'a elinde pala ile girmeye kalkıyor. Evet yanlış duymadınız, pala. Güvenlik hemen müdahale ediyor, saldırgan etkisiz hale getiriliyor. Müze geçici olarak kapatılıyor. Sonuç, Louvre güvenliği bir üst seviyeye çıkartıyor. Giriş sanatseverlere açık, palalılara kapalı. Çileklerin gücü adına. Şimdi sırada gerçek bir sanat kapışması var. John Baptiste Simon Cardy'nin ünlü eseri Yabani Çilek Sepeti. Eser New Yorklu bir koleksiyoner tarafından tam 26,8 milyon dolara satın alınmak üzereydi ki o da ne? Bir Louvre yetkilisi ortaya çıkıyor ve diyor ki dur bakalım o tablo bizim ulusal hazinemiz. Yani Louvre tablonun üstüne reverse no kartı gibi atlayarak parayı ödeyip eseri kendi koleksiyonuna katıyor. Amerikalı koleksiyoncu ne yaptı bilinmez. Ama Louvre mesajı veriyor. Biz sadece sanatı sergilemeyiz, sahipleniriz de. Şimdiki bölümümüzde sanat tarihinin biraz daha karanlık, gri ve diplomatik sessizlikle çevrili bir alanına dalıyoruz. Konumuz Anadolu'dan Louvre'a uzanan sessiz yolculuklar. Türkiye'den Louvre'a giden eserler ve gidemeyen vicdanlar. Sizi Anadolu topraklarından Fransa'nın kalbine, Louvre'un derin koridorlarına doğru iz sürmeye çıkartıyoruz. Hazırsanız listemizde Çin'i de var, heykelde. Hatta bir kılıç bile.
İlk olarak 2. Selim Türbesi çinileri. Bu hikaye şöyle özetlenebilir. 16. yüzyıl İznik çinisi, 19. yüzyıl Fransız dişçisi, 21. yüzyıl uluslararası utanç. Başrolde Albert Doringy, bir Fransız dişçi. Ama belli ki gözünü sadece dişlere değil, Çinilere de dikmiş. Ne mi yapıyor? Ayasofya Camii'nin avlusundaki türbeleri restore etmek bahanesiyle izin istiyor. Osmanlı da pek sorgulamadan "Buyur kardeşim, tamir et." diyor. Ve sonra ne mi oluyor? Doringy, "Fransa'da temizletip geri getireceğim." diyerek Sultan II. Selim Türbesi'nin panolarını söküyor. Yetmiyor, diğer türbelere de uğrayıp kitabeleri, bordürleri ne bulduysa alıyor. Nereye gönderiyor? Tabii ki Paris'e. Ama geri dönen ne? Fransa'da yaptırılmış sahte çinileri getiriyor ve Ayasofya'ya monte ettiriyor. Restorasyon yaptığı için Osmanlı'dan ödemesini de alıp dönüyor memleketine. Peki ya orijinal çiniler? Gayet rahat bir şekilde Louvre'a satılıyor. Gerçekler Paris'e, kopyalar İstanbul'a. Tersine restorasyonun acıklı bir örneği. Türkiye yıllardır resmi girişimlerde bulunuyor. Ama sonuç? İade yok. Louvre'dan klişe klasik açıklamalar. Biz yasalara uygun olarak satın aldık. Bize hediye geldi, bağışlandı. Artık koleksiyonun önemli bir parçası. Bugün Ayasofya'da bu çinilerin önünde 3 dilli bir tabela var. Ve o tabelada şöyle yazıyor. Önünde bulunduğunuz çiniler kopyadır. Asılları Louvre Müzesi'ndedir. Bu bir sanat hırsızlığıdır. Şimdi gelelim Piyalepaşa Camii çinileri ve bir hediye meselesine. Louvre'un kataloglarında şöyle yazıyor. Bu çiniler 13 Mayıs 1899'da Paris'e gelen sanat tarihçisi Germain Babs tarafından müzeye hediye edilmiştir. Ama Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ne diyor? O çiniler İstanbul'daki Piyalepaşa Camii'ne aittir. Yani 1573'te Osmanlı donanmasının gururu Piyalepaşa'nın yaptırdığı camiden. Bugün Louvre'da 12 metre uzunluğunda, 3,5 metre yüksekliğinde panolar olarak sergileniyorlar. Nasıl mı gitmişler? Bizdeki kayıtlara göre başka bir Fransız dişçi var işin ucunda. John Barry. Yine aynı hikaye. Restorasyon, temizlik, sonra Louvre'a doğru yola çıkış. Yani bizden size küçük bir tavsiye. Evinizde çini varsa Fransız dişçilerden uzak durun. Türkiye'nin iade talepleri mi? Yine kibarca reddedildi. Yani "ya ama biz çok sevdik, bizde kalsın'ın diplomatik versiyonu. Ve sırada antik Simirna'dan, yani günümüz İzmir'inden gelen 2 dev figür. Simirna Apollon'u ve Simirna Jüpiter'i. Türkiye diyor ki bunlar bizim topraklarımızdan çıktı. Lütfen iade edin. Louvre'un cevabı yasal yollardan edinildi. Ama o yasal yol Osmanlı'nın dağılma döneminde çantayla gelip sandıkla çıkmaksa orada biraz durmak gerek. Sıradaki eser M.Ö. 12. yüzyıldan. Malatya'daki Aslantepe höyüğünden çıkan bir taş kabartma. Hitit kralı Maradas'ın Geyik Avı sahnesi. Yani Anadolu tarihinin görsel belgeseli. 1891'de çıkarılmış. Nasıl gitmiş Louvre'a? Onu kimse bilmiyor. Ama 1986'da TRT bir belgesel çekmiş. Yani hikayesi hala anlatılıyor ama kabartmanın adresi hala Paris. Türkiye iade başvurusunda bulunmuş. Cevap yok. Belki de Louvre'un bazı salonlarında sadece sanat değil, sessizlik de sergileniyordur. Ve şimdi ise altın, fil dişi, mücevher ve tarihin ihtişamı. Karşınızda Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcı. Nerede mi? Louvre'da. Ama nasıl geldi? Kim taşıdı? Hangi yoldan? Hangi anlaşmayla? Cevap yok. Dosya bomboş. Kısaca tarihimizin eli de Louvre'da. Sırada Levni. Osmanlı minyatür sanatının yıldızı. Sanatı sadece çizmemiş, ona gizli imzalar dağıtmış. Sultan II. Mustafa'yı resmetmiş ama adını sultanın ayaklarının altındaki halı desenine gizlemiş. Yani o minyatürde hem padişah var
hem sanatçının sesi. Ama o da Louvre'da. Nasıl gitmiş? Belli değil. Yine klasik sorular. Kim aldı, ne zaman çıktı, hangi belgeyle? Levni adeta ben buradayım demiş ama eser ben buraya nasıl geldim diye soruyor. Louvre'da sergilenen bu eserler sadece tarih değil, aynı zamanda tartışma, diplomasi ve vicdan meselesi. Bir gün iade gelir mi bilinmez. Ama o eserler konuşmadan da çok şey anlatıyorlar. Louvre Müzesi'nin tarihi bize gösteriyor ki bir müze sadece sanat değil, tarih, politika ve toplumun belleği de olabilir. Ve unutmayalım, bir zamanlar kralların gezindiği koridorlarda bugün hepimiz yürüyebiliyoruz. Sanat herkese ait ama lütfen etik yollarla. Videoyu bitirmeden önce tavsiyemizdir. Eğer Louvre'u gezmek isterseniz, öyle selfielerde şıkır şıkır gözükeyim diye süslenmek gibi bir maceraya atılmayın. Mutlaka rahat kıyafetler ve yürüyüş ayakkabılarınızı giyin. Çünkü bu müze bir tarih dersi olduğu kadar bir maratonda.